gibi. Mürit nedir? Nasıl olunur? Mürşid nedir? Nasıl bulunur? Mürşidini arayan mürit ne yapmalıdır? Mürit yola nereden başlamalıdır? Yol nedir? Gibi sorularımızın cevabı niteliğinde olacak bir sohbetimiz olacak inşallah. Evet, mürit genel manada irade eden, murat eden anlamlarına gelir. Özel manada tasavvufta mürit iradesinden çıkmış, mürşidine teslim olmuş, iradesini ona teslim etmiş anlamlarına gelir. Mürşid irşad eden, terbiye eden, öğretmen, yol arkadaşı, refakatçi, kılavuz gibi anlamlara gelir. Günümüz diliyle de tabir edecek olursak bu anlamların hepsini taşır. İrşad eden yani bilgiyi aktaran, aydınlatan, bilgi mahiyetinde aydınlatan anlamına gelir. Genel manada mürşid kelimesi bir hususta bir bilgiye sahip olan kişi bu bilgiye sahip olmayan kişinin yanında onun mürşidi konumundadır. Bu konuda sahip olduğu bilgiyi ona vermesiyle, aktarmasıyla onu irşad etmiş olur, aydınlatmış olur ki bu manada mürşid denir. Ama tasavvufi manada mürşid konusunu burada ele alacağız inşallah. Daha derin, özel manada da işleyeceğiz. İnsan cahil, nankör, aciz, hataya meyilli, rahatına düşkün, sabırsız yaratılmış bir varlıktır. Hakikati itibariyle ise ruhu itibariyle, ruhi sultani dediğimiz ruhu itibariyle ise bir cevherdir. Allahu Teala'nın ben ruhumdan üfürdüm buyurduğu, nefahtü dediği, ruhumdan üfürdüm buyurduğu bir cevherdir. Hakikati, özü itibariyle. Bu cihetten bakıldığı zaman yani ben ruhumdan üfürdüm meselesinden bakıldığı zaman insanı kamil olma potansiyeli kendinde her insan bil kuvve olarak barındırır. Ancak bil fiil bunun açığa çıkışı herkese nasip olmaz. Bil kuvve olarak bu formül olarak diyelim, öz olarak, nüve olarak, cevher olarak her insanda bu bulunmasıyla birlikte ancak bil fiil açığa çıkışı, harekete geçişi, onun meydana gelişi, açığa çıkışı herkeste olmaz. Ancak nasibi olan buna ulaşabilir. İstidat, kabiliyeti buna müsait olarak yaratılmış olan ancak bu özelliği açığa çıkarabilir. İnsan bu manada baktığımız zaman ahseni takvim yani en güzel şekilde, en güzel surette yaratılmış olmasına rağmen bu aleme gelişi ile esfeli safilin yani aşağıların aşağısına inmiş olur. İndirilmiş olur. Bunun sebebi ise bizim tabiat dediğimiz insanın doğasından kaynaklanan bir takım özellikleri neticesi bu doğanın hükmü yani nefis dediğimiz özelliklerle birlikte bu bir nevi esfeli safiline inmiş olur. İnsana düşen görev bu önünde çok zorlu, çileli, sıkıntılı, uzun bir yol vardır ki tekrar o yüce mertebesinin idrakine ve yaşantısına erebilsin. O yaratılıştaki asli cevherini idrak edebilsin, anlayabilsin ve bu cevherinin hakikatini açığa çıkarabilsin. İnsana düşen görev budur. Yaratılış gayemiz aslında budur. Bu dünya hayatına gelişimiz Allahu Teala'nın bizden istediği bizdeki bu cevher olma özelliğimizi bu ruhumuzun asliyeti itibariyle o özelliğimizi ahseni takvim o en güzel şekilde yaratılmış özelliğimizi açığa çıkarabilmek. Bunu sergileyebilmek, Allah'ı bilip tanıyabilmek ve Allah'a bu manada kulluğumuzu en kamil şekilde yerine getirebilmek. Bizden istenen bu. Bu yolculukta bir rehberi, bir öğretmeni yoksa eğer yolun tehlikeli tuzaklarında ömrünü heba eder ve hedefe maalesef ulaşamaz. Birçoğunluğu bu durumla karşı karşıya kalmış oluyor insanların. Yani gerçek manada bir
rehber, bir yol arkadaşı, bir refakatçi, bir kılavuz edinemezse şayet, bir öğretmen yoksa, yol gösterici, bu tekrar esveli safilinden ahseni takvim olma özelliğine çıkış metotlarının neler olduğunu, nefsini nasıl terbiye ve teskiye edeceğini, kulluğunu layıkıyla yerine getirmenin ne olduğunu, bu hususları öğrenemez, bilemez. Önündeki birçok tehlikeler, nefsin tuzakları tehlikeleri, şeytanın tuzakları tehlikelerinde ömrünü heba edebilir. Hedefe de ulaşamayabilir. Maalesef birçok insan bu durumla, bu gerçekle karşı karşıya kalmış oluyor. İşte bunun içindir ki bir mürşit edinilmesi şart koşulmuştur. Yani denilmiştir ki eğer bu manada gerçekten size bu yolda rehberlik edecek birini, bir mürşidi bu hakikatleri anlatacak, dile getirecek, size bu yolun sıkıntılarını, çilelerini anlatacak, tuzaklarını anlatacak ve bu engelleri aşmanıza yardımcı olacak, size bu yolda yol arkadaşı olacak, refakatçi olacak bir mürşidiniz yoksa bu engelleri aşmanız ve vuslata ermeniz, gayeye ulaşmanız çok ama çok zordur denilmiştir. Hakikaten böyledir. Yani şu var ki bu hakikat cihetiyle baktığımız zaman peygamberlerin dahi mürşidi vardır. Yine peygamberleri dahi ilk önce mürşit olarak Allahu Teala onlara Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiştir. Cebrail Aleyhisselam'dan aldıkları Allahu Teala'dan gelen bilgiler dahilinde ki daha sonra bazı peygamberlerde vuku bulduğu gibi Allahu Teala ile yani Rableri ile görüşmeleri de cereyan etmiştir. Resulullah Efendimizin Miraç'ta olduğu gibi. Bu manada bakıldığı zaman onların da bir mürşidi vardır. Cebrail Aleyhisselam mürşidi olmuştur. Yani öğreticisi, yol göstericisi ve Allahu Teala onların mürşidi olmuştur. Yine bazı Allah'ın seçkin kulları vardır ki bunlar seçilmişlik özelliğidir. Yani bir çalışmayla, çabayla, kesbi olarak, kazanım olarak ulaşılacak bir şey değildir. Bu Allah'ın seçkin kulları da mürşidi ruhaniyetleri itibariyle Hızır Aleyhisselam olmuştur. Peygamberler olmuştur. Yine biz bu eserlerini okuduğumuz Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin eserlerinden Fütuhat-ı Mekke'den görmekteyiz. Sık sık dile getirmekte. Hazreti İsa'nın ruhaniyeti ile çok sık görüştüğünü ve Hazreti İsa'dan bir takım ilimler aldığını Muhittin İbn Arabi Hazretleri beyan etmekte, dile getirmekte. Yine bu şekilde işte Ehlullah'tan bazıları olmuştur ki Hızır Aleyhisselam o Ehlullah'ın mürşidi olmuştur. Mürşitliğini üstlenmiştir. Yetiştirmiştir. İlimler vermiştir. Bu yolda seyri sülük yaptırmıştır. Ki bu Hızır Aleyhisselam mürşidi olan kişilere de o devirde Üveysi adı verilmiştir. Veysel Karani Hazretleri. Üveys el Karani'dir esas adı. Karenli Üveys. Üveys el Karani'nin yolu olması hasebiyle bu yol. Çünkü o da biliyorsunuz Yemen'de yaşamış olmasına rağmen onun yaşadığı toplumda henüz Müslümanlığı, İslam'ı bilmemelerine rağmen o kabile Allahu Teala'nın bir lütfu olarak Üveys el Karani'ye Allahu Teala bu ledün ilimlerini vermiştir. Ki bu manada işte Hızır Aleyhisselam'ın yetiştirdiği kullara da Üveysi deniliyor. Ama günümüzde tabii bir takım İnsanlar kendilerine Üveysi adını takıyorlar. Bu sosyal medyada çok popüler oldu. Malumunuzdur. Facebook ortamında bir takım kendilerince belirledikleri bir zikir var. Bu zikirleri çektikleri zaman işte kimseye hiçbir mürşide bağlanmak gerekmediğini, bu şekilde bu zikirleri çekmekle siz işte kamil noktasına ulaşacaksınız. Size rüyanızda bir Ehlullah gelecek, sizi yetiştirecek, size bilmediklerinizi öğretecek. Bu şekilde de kemalat noktasına ulaşacaksınız gibi beyanatları var, açıklamaları var. Buradan şunu beyan etmek isterim ki bu manada hareket eden kitle bir hata içerisindedir. Yani bizim öğrenmiş olduğumuz, bilmiş olduğumuz hakikatlerle örtüşmüyor. Böyle bir şey yok. Yani sen hiçbir mürşitten hakikate, ilme dair, ilmi hakikatlere dair bir bilgi edinmeden, nefis terbiyesi, tezkiyesi metoduna girmeden çektiğin bir zikirle, sadece bir zikirle seni gelecek rüyanda
bir evliyaullah irşat edecek. Burada genelde bu meseleler maalesef cinlerin oyunlarına, tuzaklarına düşen kitle bunlar. O evliya diye rüyasında gelen, gözüken cinler, şeytanlar bu gruptaki insanları maalesef aldatmakta. Cin, şeytan hep kötülüğü emretmez. Dini bir takım hükümlere de yönlendirir kulu. Onu bir güven sağlar ki kendisine, ondan sonra onu saptırır. Bu mahiyette önce böyle bir takım doğru hakikatlere dair bilgi verir ama ondan sonra o kişiyi saptırır. Yoldan çıkarır. Tezgahlarına düşürür. Allah muhafaza. Bakın Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki cinler, şeytan da cinlerdendir. Cinler tevhide dair bir ilme sahip değildir. Onlarda tevhide dair bir ilim olmaz. Eğer ki bu cihetten bakıldığında bu tarz insanların tevhide dair gerçek sağlam manada bir ilmi yoksa ve rüyalarında gelip de ehlullah'tan bir takım zevatın kendilerini yetiştirdiğini iddia ediyorsalar, o ehlullah diye kendini tanıtanların kuvvetle muhtemel cin olduğu net bir şekilde ortadadır. Çünkü cinlerde tevhide dair ilim olmaz. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bir tevhid ehlinin cinlerden alabileceği bir şey yoktur der. Tevhid ehli bir zat. Yani yolun tevhidse, tevhidi öğrenmek, idrak etmek, yaşamak istiyorsan cinlerle irtibata geçmez böyle bir insan. Çünkü cinlerde tevhid ilmi yoktur. Dolayısıyla onlardan uzak durmayı tavsiye eder Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bunu da bu şekilde yeri gelmişken beyan etmiş olduk. İnsanların geneli içerisinde bu yol ve irşat olunanların sayısı pek ama pek azdır dedik. Yani Üveysi yoluyla, Hızır Aleyhisselam'ın yetiştirmesiyle. Aklı yerinde olup hakikatlere talip olan bir kimse önce kendisini ilgilendirdiği kadar şeriat ilimlerini tahsil etmeli ve Allah'ın emrine uygun bir yaşantı içerisinde olmalıdır. Öncelikle bu yola giren, kulluğunu layıkıyla yaşamak gayretinde olan, tevhidi öğrenmek davasında olan, bu esfel-i safilinden ahsen-i takvimliğe nasıl çıkılır, bu seyr-i sülük nasıl yapılır, bu gaye içerisinde olan kişi öncelikle şeriat ilimlerini, kendisini ilgilendiren kısmı kadarıyla abdestini, namazını, orucunu, bunları bu hususta şeriat ilimlerini, ilmihal bilgisi dediğimiz bilgileri tahsil etmeli ve Allah'ın emrine uygun, şeriatın emrettiği şekilde, kadın için ve erkek için, giyiminden, kuşamından tutun, yaşantı, tavır, hal, hareket, fiil, her neyse şeriatın emrettiği şekilde bu yol üzerine girmesi lazım. Eğer ki bu yola girmiyorsa kişi, henüz şeriatın ahkamları hususunda bir bilgi edinmeden, ilmihal bilgilerini edinmeden ve şeriatın kendisine emrettiği, Allah'ın emri olan kadın için ve erkek için, giyim kuşamdan tutun, fiil, hal, duruş, neyse, bunların tamamına şeriatın emrettiği çizgiler dahilinde bir giriş yapmadıysa, bu insanın bu hakikatlere dair yapacağı yolculuğuna sakat başlamış demektir. Topal başlamış demektir. Tek kanatlı kuş misalidir. Tek kanatlı kuş uçamayacağı gibi şeriat ilimleri olmadan da bir insanın hakikate yönelmesi, o kuşun asla uçamayacağı gerçeğinde olduğu gibi hakikate de vasıl olması beklenemez. Bekleyen abesle iştigal etmiş olur. Bu hakikati de net bir şekilde bilelim. İlk başlangıç noktamız şeriat. Şeriatın emir ve hükümlerini bilmek ve layıkıyla yerine getirmek, ahlakımızı bu cihetten güzelleştirme gayreti içerisine girmemiz gerekiyor. Burada tabii ki ölçü Kur'an ve sünnet dedik. Kur'an ve sünnete dayalı bir yaşantı içerisine girmemiz gerekmekte. Şimdi kişi normal şartlarda kişi bu sorgulamasını, yani ben neyim, niye yaratıldım, niçin yaratıldım, benden istenen ne, kulluğumu nasıl yerine getirebilirim gibi sorgulamaya girdiğinde, bu sorgulamasını yaptıktan sonra hakkı tanımak için zahirde ve batında yolculuğa çıkmaya karar verir. Hem zahirinde hem batınında. Ve bu durumda ona mürid denilir. Tasavvufta
salik denilir, yolcu. Mürid denilir. Mürid öncelikle dininin hükümlerini gereği gibi yerine getirmesi gerekir ve şeriatı öğrenmesi gerekir dedik. Bu zahiri bu hususta düzeltmesi, yerine getirecekleri. Bir de batini manada da işte ahlakını, davranışlarını kontrol altında tutmalı, ıslah etmeli. Bu terbiyeye başlanır. Bunun için de ilk başlangıç noktası ne dedik? Biz bu sorgulamanın neticesinde Resulullah Efendimizin şu hadisi şerifi başlangıç olarak kabul edilir dedik. Bu tasavvufta nefsini bilen Rabbini bilir.